Horobaksi'den herkese merhaba. Merakla beklenen soru-cevap videosu köşemize hoş geldiniz. Kameranın arkasındaki arkadaşımız Doruk bize soruları soracak. Yanımda değerli dostum Serdar Allı, biz de cevap vereceğiz. Sendeyiz Doruk. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden hemen sorularla başlayalım. Sansasyonel bir soruyla karşınızdayım. Hadi bakalım. Rolex'in sertifikalı ikinci el programı ve benzeri formatta uygulama yapmayı planlayan başka markalar var mı? Ya muhakkak var. İkinci el artık gittikçe önemli hale geldi. Zaten bunu yapan markalar vardı. Çok yakın zamanda birçok markada aynı çalışmayı göreceğiz. Tabii adetler çoğaldığında, yani markanın ürettiği adet sayısı çoğaldığında bu işi yapmak biraz daha zorlaşıyor. Evet. Çünkü buna bir değer biçmek zor bir hal alıyor. Doğru. Ama daha böyle butik markalar zaten bunu yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Yeni markalardan da böyle şeyler geleceğini ben bekliyorum. Yani genel itibariyle şu marka yapacak, bu başlıyor gibi bir duyum almadık. Ama bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Yapan bazı markalar vardı. Serdar'ın dediği gibi butik isimlerin bu işleri organize etmesi, yürütmesi, manage etmesi daha kolay. Ama tabii siz çok fazla adette satış yapan bir markaysanız bu organizasyonu kurmak zor olabilir. Ki pek de zannetmiyorum böyle bir markanın bu işe kalkışacağını. Ya olmaz. Bir de ikinci el işi zaten sıfır saat satma işinden tamamen ayrı dinamiklere sahip bir şey. Dolayısıyla böyle bir şey yapmak isteyen bir marka ya da bir bayi, distribütör neyse muhakkak yeni bir ekip kurmak zorunda. Evet, kesinlikle. O ekibi kurabilecekler var, kuramayacaklar var ama yapanlar olacak. Göreceğiz yakın zamanda. Yakın zamanda tanıtılan Hamilton'ın Murph modeliyle ilgili bir soru gelmiş. Sizce yeni 38 milim mi yoksa 42 milim mi tercih edilmeli? Bence 40 yapmaları lazım. Yani ben 38 ikisini de taktım. Çok ayırmadım. Yani benim bileğimde ikisi de oldu ama alsam 38 alırım. Öyle düşünüyorum. Ben de alsam 38'i alırım. Ben aslında filme bakacak olursak, yani Interstellar'a baktığımızda 42 belki biraz daha uygun gibi gözüküyor ama ben saatin proporsiyonları açısından 38'i daha çok beğendim. 42'ye dair de saniye kolu üzerindeki o ince Morse alfabesiyle yazılmış kod detayı hoşuma gidiyordu. Yani tabii çok gözüken bir şey değil ama belki 38'de olsa mıydı diye düşündüm. Ama dediğim gibi benim için vazgeçecek bir neden değil. Ben kesinlikle 38 alırım. Bu arada uzun zamandır videoları takip ediyorum özellikle. Burak'ın proporsiyon kelimesini kullanmadığı bir video olacak mı diye başka ama bir henüz olmadı. Henüz olmadı yani. Yo güzel, proporsiyon gayet iyi ama. Aslında yorum olarak daha böyle Türkçe bir kelime varsa alabiliriz. Belki takipçilerimiz biliyordur. Evet. Yorumlara yazabilirsiniz. Bekliyoruz. Proporsiyon yerine ne kullanabiliriz? Şimdi sırada asla görmekten ve yanıtlamaktan sıkılmayacağınız bir soru geliyor. Bir sonraki Limited Editions projeniz için detaylar belli mi? Fiyat aralığı belli mi demiş ama ben biraz daha kapsamlı sormak istiyorum. Ya bu Limited Edition projelerini zaten belli bir noktaya kadar saklıyoruz. Konuşmuyoruz kimseyle. Ama bu aşamada bizim Frederic Constant'tan sonra bir Limited Edition daha yaptık, gerçekleştirdik. Şu an üretimde. Fakat onu benim de üyesi olduğum bir Cigar Club İstanbul var. Onun için yaptık. 25 limitli bir Uliznar'den hazırladık. Onun da yakında detaylarını Horavax'ta açıklarız. Onun fiyat seviyesi 10.300 frank civarında. Onun yanı sıra 3 tane daha projemiz var. Hepsi şu an yürüyor. Henüz hiçbiri için imza atmadık ama büyük bir ihtimalle üçünü de gerçekleştireceğiz. Oradaki fiyat seviyeleri de yani bizim için giriş seviyesi sayılacak 4.500-4.700 frank civarında bir tane var. Bir tane tepelerde var 27.000 euro civarında. Bir tane de ortalarda var. Dün akşam benim yaptığım bir toplantı var. Orada da yaklaşık böyle 2000 yine Frederic Constant seviyesinde bir ihtimal daha çıktı ortaya. Bunu bekliyordum ben. Ama onun ne olacağını göreceğiz. Burak biliyor mevzuyu. Uzun bir soruyla şimdi karşınızdayım. Aktif görev ve eğitimlere katılan bir askeri personelim. Casio G-Shock dışında tercihen mekanik, zor koşullara dayanıklı ve uygun fiyatlı hangi marka model saati tavsiye edersiniz? Ben öncelikle hizmetlerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum bu arkadaşa. Çok önemli bir mesleği var. G-Shock aslında tabii bu iş için biçilmiş kaftan gibi gözüküyor ama mekanik saat sevgisi de olduğuna göre aklıma Victorinox'un Inox muydu o dev köşeli kasalar olan bir saati vardı. Benim de ilk aklıma o geldi. Evet. Victorinox. Bence o gayet güzel olabilir. Ona bakılabilir. Bunun dışında Seiko'nun Automatic Diver serisinden modeller de bence hem darbeye dayanıklı hem sağlam, güzel saatler. Bunlar da kullanılabilir. Yani tabii yine bir G-Shock sağlamlığını mekanik bir saatle vermek bir hayli zor ama yani normal koşullar altında diyeyim bu 2 saat yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Yani soru çok güzel ama Amerika'yı da yeniden keşfetmenin bir anlamı yok. Öyle bir görevde, öyle bir hayatta seçilmesi gereken şeyi zaten kendisi söylemiş. Evet. Mekanik tabii çok uygun bir seçim olacağını düşünüyorum. Evet. Ülkemizde deri kayış üreticilerinden bizzat denediğiniz ve memnun kaldığınız isimleri paylaşabilir misiniz? Panelisti zamanlarımda bayağı bir kayış denedim birçok yerden. Ama Türkiye'de sadece bizim Emre ile
bir çalışmamız oldu Emre Leatherworks. Onun da kayışları bence hani dünya çapında, dünya Kesinlikle. kalitesinde işler yapıyor. Yani benim şu an deneyimlediğim bir tek o var yani. Başka kim var onu da bilmiyorum açıkçası. Ben de Emre Leatherworks'un kayışlarını kullandım. Panerai ve farklı saatlerde. Anatolian Straps var. Cengiz kardeşimiz. Cengiz evet. O da bayağı güzel kayış yapıyor. Onun da özellikle yakın zamanda Canvas kayışlarını tecrübe etme şansım oldu. Hamilton marka bir saat üzerinde. Gayet başarılı. Bunlar bizim yani benim ve Serdar'ın tecrübe ettiği üreticiler diyelim. Paylaşımlarınızda Grey Market ürünleri almamaya gayret ettiğinizi belirtmiştiniz. Neden bir ikinci el saat satış platformu olan Horopool'u kurdunuz? Bizim kurduğumuz horopool.com organizasyonunun ikinci elle, Grey ile falan çok bağdaşan bir yolu yok. Orası bir hani kulüp gibi bir yer. Evet. İnsanlar orada saatlerini paylaşıyorlar. Alıcısı var, satıcısı var. Biz orada aracılık görevi görüyoruz. Bence bu insanlara güzel bir alternatif oldu Horopool ve gittikçe de gelişiyor. Fiyatını kendin belirliyorsun. Alan biri olursa biz bir şekilde bu ikisini bir araya getirmenin en güvenli yolunu orada insanlara sunmaya çalışıyoruz. Horopool.com bence diyorum ya kulüp gibi bir şey oldu. Şu an 100'e yakın üyesi var. Özellikle ikinci el piyasasında çok değer görmüyormuş gibi görülen saatler için zaten orayı açtık. Aksine Grey Market tarafı biraz daha o hype kelimesi, ona da belki bir şey bulmamız lazım. Türkçe kelime bulmamız lazım. Aradaki fark bu. İkisini ben çok bağdaştırmıyorum yani. Yani orada satılan saatlerin açıkçası Grey'den veya dealer'dan veya bayi'den alındığı bizim ilgilendiğimiz bir konu değil. Saat orijinal, düzgün, kutulu, sertifikalı ve kullanılabilir bir saat olduğu sürece, bizim kriterlerimizi karşıladığı sürece sonuçta fiyatını satıcı yani malın sahibi belirlemek kaydıyla oraya ilan verebiliyor. Biz hizmet sağlayıcısıyız burada. Serdar'ın dediği gibi pratik ve güvenli bir şekilde bu alışverişlerin sağlanmasını ve ürünlerin yeni sahiplerine ulaşmasını sağlıyoruz. Biz oradaki 100 kişinin tamamını tanıyoruz. Kim olduklarını biliyoruz. Bir hatayla karşılaşırsak da bunu çözeriz diye bir iddiamız var. Kesinlikle evet. Aynen öyle. İnternette ve sosyal medya platformlarında vintage saatlerin kadranlarının yeniden yapıldığına dair paylaşımlar görüyorum. Bu tür bir işlemi tavsiye eder misiniz? Saatin değerine ne gibi bir etkisi olur diye sormuşlar. Ben açıkçası bu tür bir kadran yenileme operasyonunu çok tercih etmem. Eğer böyle bir niyet varsa hani kadranın gerçekten artık tanınmaz hale gelmiş olması falan lazım. Veya saatin de pek değerli bir saat olmaması lazım diye düşünüyorum. Bunun güzel örneklerini yapanları görüyorum ama yine de spesifik detaylı olan kadranlarda işte yazı fontuydu, markörlerdi, taban renginin boyasıydı, üstte yapılan baskıydı. Bunlar orijinalinin yerini tutmayabiliyor. Kıymetli bir saatiniz varsa vintage hiç girmeyin derim. Ama bir şekilde hoşunuza giden bir saat var ve artık kadranından dolayı neredeyse takılamayacak hale geldi. O zaman bu tür bir iş denenebilir. Peki yine o zaman yenileme ile ilgili bir soruyla devam edeyim. Son yıllarda lazer kaynağıyla kasa ve bilezik restorasyonu yaygınlaşmaya başladı. Bu konudaki düşüncelerinizi ve tavsiyenizi merak etmişler. Serdar'ın bana katılmayacağını biliyorum, onun için önce ben söz alayım dedim. Ben bu lazer kaynağı işin sonuna kadar destekliyorum. Bence vintage saatlerin bu şekilde yeniden hayat bulması çok çok güzel bir şey. Çünkü yanlış yapılmış polisajlarla veya zamanla, kullanımla gerçekten berbat hale gelmiş bir sürü Rolex var. Özellikle Rolex'e yapıldığını bildiğim için söylüyorum. Mükemmel yani sanat kabul edebileceğim işlerle bu saatler ilk günkü haline dönüyor. Kasa ve bilezik olarak ben özetle destekliyorum ve çok memnunum bunları görmekten. Benim nedense bazı konularda böyle ağır bir şanssızlığım var. Deepsea mesela. Bu James Cameron'ın Degrade kadranı ben 3 kere aldım. 3 kere almamın hepsinde bir sebep var. Birinde İtalya'dan aldım. İşte sertifikayı kaybettim. İkinci şöyle oldu falan. Ama üçüncüsünde daha saati yeni aldım. Böyle elimde tutuyorum. Jelatinleri o zaman sökmüyor Rolex bayileri. Böyle duruyor. Şöyle işte Instagram'lık fotoğraf çekiyorum. Saat elimden düştü. Nasıl oldu bilmiyorum. Sen hatırlıyorsun hikayeyi. Hatırlıyorum. Çok da ağır bir saat. Bir düştüğü yere ses çıktı böyle. Hani ben sallandım da ondan değil yani. Beynim gitti. Bir aldım. Şu sağ alttaki lak. Evet. Neredeyse böyle yarısı gitmiş yani. Direkt onun üstüne düşmüş. Evet. Şimdi bu operasyonu biz öyle sıfır bir saate götürüp kaynakla yaptırsak sence ben tatmin olacak mıydım? İşte ne güzel ya sıfır saatim var Kesinlikle olacaktın. Anlamayacaktın, sana garanti ediyorum. Ben saati satarak tatmin oldum. O arada tabii farklı bir yol seçtim kendime. Senin bu arada Deepsea ile ilgili bir problemin var hakikaten var ya. Yani bir daha da almaya cesaret edemedim. Şeyi hatırlıyor musun? Dubai'ye tatile giderken havuzda takacak saatin yok diye benim Deepsea'yi alıp her tarafını çizip getirmiştim. Evet. Ben aslında o çizikti ya. Ben götürdüğümde çizikti de. 10 sene önce de tam olarak böyle demiştin yani. Değişen hiçbir şey yok. Neyse şimdi belki Deepsea Challenge ile yeni bir challenge'a başlar. Bunu ayağına falan düşürürse bu sefer onun başına bir şey gelebilir. Titanium. Ha doğru Titanium, evet doğru.
Peki. O zaman madem Dubai'ye gittiniz, onunla ilgili bir soru gelsin. Yurt dışı seyahatlerinize birden fazla saat ile gitmek giriş çıkış esnasında sorun yaratıyor mu? Saatlerle birlikte sertifika, fatura, evrak, kutu gibi yan ekipmanları beraberimizde götürmeli miyiz? Serdar kasasıyla gidiyor. Kucaklayarak mı? Hayır. O ayrı bir adam tutuyor yanında saatlerini taşıması için. O da olabilir, Öyle desek doğru. daha doğru. Ya ben bu zamana kadar herhangi bir problem yaşamadım. 4-5 tane saatle de seyahat ettiğim oldu. Ama yaşayanları biliyorum. Ben de duydum. Yani evet. başına bir şeyler geldi insanların. Yani herhangi bir ülkenin işte polisi, gümrük memurları senin 4-5 tane saatle neden bir ülkeden başka bir ülkeye seyahat ettiğini anlamak zorunda değil. Dolayısıyla Değil, evet. eğer böyle bir şeye kalkışıyorsa insanlar, bilmedikleri, özellikle tanımadıkları bir ülkeye gidiyorsa yanlarına belli dokümanları almalarını tavsiye ederim. Dediğim gibi benim başıma bu zamana kadar bir şey gelmedi. Ama gelme ihtimali de var. Yani %100 gelmez diyemem. Doğru. Ben birden fazla saatle yurt dışına sadece fuara gittim. Fuara da İsviçre saat fuarına gidince herhalde onun verdiği bir şey, şimdi basın davetiyemiz, kartımız falan olduğu için bize hiç sormadılar neden bu kadar saat var ya da neden birden fazla saat getirdiniz yanınızda diye. Her şeyden önce 4 tane 5 tane saatle seyahat etmeyi ben çok tavsiye etmiyorum ama ediyorsanız Kesinlikle. da mümkün olduğu kadar yanınıza evrak almanızda fayda var yani. Bu haftaki sorularımızın da sonuna geldik. Takipçilerimize bizlere yeni sorularını sosyal medya kanallarımız ve diğer iletişim araçlarıyla bizlere ulaştırmalarını rica ediyoruz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bir sonraki soru cevap videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkürler, görüşürüz.